Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde churros nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemişsiniz, bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar böyle tatlı kriziniz mi geldi? Gerçekten hem pratik hem böyle fiyatı çok uyguna gelebilecek bir tarif. Başta malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 su bardağı su ekliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Çeyrek çay kaşığı tuz ekliyorum. Böyle tuzla şeker patlama yaşayacak. Çeyrek çay kaşığı tarçın ekliyorum. Başta tereyağımız eriyecek, suyumuz kaynayacak. Daha sonra diğer işleme geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Tereyağımız da eridi ve artık şimdi üzerine ununu ekleyebiliriz. 1 su bardağı unum var. Unumu ekliyorum. Ocağın altını en kısa getiriyorum ve bunu karıştıra böyle iyice kıvama getiririz. Hamur kıvamına gelene kadar böyle karıştırıyorum. Böyle elinize ucu plastik bir malzeme alırsanız böyle içerisindeki o unu her tarafa iyice yedirebilirsiniz. Böyle eze bunu iyice kıvama getirin. Krema kıvamına gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Bunun çok güzel bir kıvamı oldu. Böyle iyice hamur kıvama geldikten sonra 1 dakika bunu böyle eze iyice ne yaptım? Pişirdim. İstediğim kıvama geldi. Şimdi altını söndürüyorum. Karışımı şöyle bir kabın içerisine aktarıyorum. Bunun soğuması için şöyle bir parça yayalım. İyice rahatlasın, bir kendine gelsin, soğusun. Daha sonra diğer işleme geçeceğim. Bunun için ne yapacağız? Böyle her tarafa yayarsanız daha hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Bunun içerisine çünkü yumurta ekleyeceğiz. Böyle sıcak eklemememiz gerekiyor. Bir parça bunu soğutacağız, dinlendireceğiz. Kıvama gelecek. Daha sonra yumurtasını ekleyeceğim. Bunu bir kenara alalım. Şimdi de yumurtamız devreye giriyor. Şöyle 2 tane yumurta var. Bunun hepsini ekleyemeyeceğim. Kontrollü bir şekilde eklemek gerekiyor. Başta bir yumurta ekleyeceğim. Kıvamını kontrol edeceğim. Eğer böyle daha isterse yumurta az ekle kıvama getireceğim. Başta 1 adet yumurtayı kırıyorum. Bunu iyice bir çırpalım. Dediğim gibi bir yumurtayla başlayacağım. Durumuna göre bakacağız. Bu iyice karıştı. Hamurum da soğudu. Şimdi üzerine dökebilirim bunu. Hamurumuz ılık bir kıvama geldi. Şimdi 1 adet yumurtayı bunun içerisine ekliyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Bir kıvama gelsin. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Bence elle yoğurmak daha mantıklı. İyice homojen bir kıvama gelene kadar bunu yoğuruyorum. Evet, bunun kıvamı güzel oldu ancak bana diyor ki bir parça daha yumurta verir misin bana? Yani bir yarım yumurta daha istiyor bu arkadaşlar. Çünkü böyle sıkılabilir konuma gelmesi gerekiyor. Tam sıkılabilir konumda değil. Bu şekilde de sıkarsın ama böyle rahat bir şekilde sıkılabilir konuma gelmesi gerekiyor. Buna bir yarım yumurta daha ekliyorum. Bunu da iyice çırpıyorum. Şimdi yarısını hamurun üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli. Diğer yarısını böyle kızartırsınız, yersiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu kenara alıyorum ve bunu böyle karıştırmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde elimizle yoğuruyoruz. Tek parça haline gelene kadar bu şekilde yoğuruyorum. Daha güzel sıkılabilir konuma geldi. Yumuşacık oldu böyle. Tamamen bir akışkan kıvamı yok ama çok güzel böyle yapışıyor, görüyorsunuz. Tam böyle istediğimiz kıvamda. Şimdi bu böyle bir dursun. Şimdi ne yapacağız? Yağını kızdırmaya başlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan sıvı yağ ekliyorum. Burada elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Çünkü eklediğimiz hamurun boyunu geçmesi gerekiyor. Bu kadar yeterli bence. Ve yağımızın bir parça kızması gerekiyor. Bir parça kızsın. Karışımı bunun içerisine ekleyeceğiz. İster böyle ep aparat alırsınız. Ucu yıldız olacak arkadaşlar. Tabi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Genelde yıldız uçla yapılıyor bu. Ya da ne yaparsınız? Şöyle bir tane böyle pastacı poşetleri oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ucunu iç kısmından eklersiniz. Uç kısmını kesersiniz. Bunu uç kısmına getirip sıka pişirebilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdilik bunu kullanacağım. Nasıl kullanılıyor? Şuradan böyle bir parça alırsın. Bunun içerisine eklersin. İster kaşıkla ekle, isterseniz benim gibi böyle eldivenle içerisine aktarabilirsiniz. İyice içerisine aktardım bunu. Bunun kapağını kapatıyorum. Bu artık pişirmeye hazır. Şimdi yağımızı kontrol edelim. Yağı nasıl kontrol edersin? Şöyle tahtayı batırırsın. Böyle köpürmeler oluyorsa tamamdır, bu iş tamamdır diyebilirsin. Hatta bunu böyle çok kızgın yağda değil de bir parça böyle altını kısıyorum iyice kızdıktan sonra. Uç kısmından sıka içerisine ekleyeceğim. Böyle tutuyorum ve sıkıyorum arkadaşlar. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şöyle tutuyorum, kesiyorum. Bu boy benim için ideal. Hepsini bu şekilde yapmayı planlıyorum. Bastırıyorum iyice ve bunu kesiyorum. Böyle kaç tane çıkarsa arkadaşlar fazlasıyla çıkacaktır. Böyle altın sarısı rengini aldıktan sonra ne yapacağız? Çıkaracağız artık. Hepsini böyle pişiriyorum. İçerisine ekledikçe böyle yamuluyor böyle bir parça. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Çok güzel, şık bir görüntüsü olacak. Dolana kadar ekliyorum bunları.
Ufak tefek yapışmalar varsa ayırabilirsiniz. Ara ara şöyle bir çevirin. Ters düz edin hepsini. Bu sayede daha güzel pişecek. Kızarma işlemi olurken ben de ne yapacağım? Churros çıktıktan sonra içerisine böyle güzel bir karışıma batıracağım churrosları. Ne yapıyoruz? Şöyle 1 su bardağı kadar şekerim var. Üzerine tarçın ekleyeceğim. Bu tamamen size kalmış. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Bu şekilde ekledim. Ortalama 1 yemek kaşığı kadar ekledim. Bunu iyice karıştırıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde gelsin. Daha sonra ne yapacağız? Çıkardıktan sonra sıcak sıcak bunların içerisine ekleyeceğiz. Bu da iyice karıştı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi artık ne yapacağız? Yağdan çıkarıyorum churrosları. Evet, altın sarısı rengini aldı. Böyle ara ara ne yaptım? Ben bunları ters düz ettim. İyice piştiler. Şimdi ne yapacağım? Elimde şöyle bir peçete var. Hepsini tutuyorum. Başta yağını süzüyorum bunları. Daha sonra peçetenin üzerine aktarıyorum. Ve hepsini bu şekilde çıkarıyorum. Yağını süzmeyi unutmayın. Peçetenin üzerine koymayı da unutmayın arkadaşlar. Böyle iyice yağını başta bir çeksin. İlk parti çıktı. Şimdi hızlıca bunları ne yapacağız onu göstereceğim size. Böyle bir karışım hazırladım ben. Şöyle tutuyorum ve hepsini bunun içerisine aktarıyorum. Çok güzel bir karışım. Ne yapacağız? Hepsini ters düz ediyorum. Sıcağı üzerindeyken üzerine eklemeniz gerekecek ki böyle üzerine yapışabilsin. Tarçın ve şekerin muhteşem uyumu. Çok güzel oluyor. İnanılmaz yakışıyor. Bilmiyorum daha önce denediniz mi? Çok yakışıyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Çıkarırken şöyle çıkarıyorsunuz ve kenara alıyorsunuz. Bunları da bir kenara alayım. En son sunuma geçeceğim. Sunumu da yaptım. Çok güzel gözüküyor. Soslarını da ekledim arkadaşlar. Çok güzel bir uyum ya. İnsan gerçekten mutlu oluyor. İkinci partiyi yapmadım. Dayanamıyorum çünkü bunları yemem lazım bir an önce. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Şöyle söyleyeyim, burada 2 tane sos var. Biri frambuazlı sos, biri de karamelli sos. Şöyle başta sırasıyla gideceğim. Bu ikisinin linkinin yapılışını şu an yukarıda paylaşmış olmam lazım. Şu an gözüküyor olması lazım. Bir önceki videoda zaten bunu paylaşmıştım ben. Trileçe tarifinde. Burada da San Sebastian Cheesecake'te yapmış olduğum çikolatalı sos var. Ganaj olarak geçiyor. Bunun da linkini şu an yukarıda görüyor olmanız lazım. Aynı şekilde fıstıkella'yı da yapmıştım. Onun da linki şu an yukarıda olması gerekiyor. Burada da beyaz çikolatalı sos var. Şimdi tek tek ne yapıyoruz? Batırıyoruz. Şöyle bir batıralım, çıkaralım. Frambuazlı sos. Çok güzel gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. Yok böyle bir şey ya. Böyle çıtır çıtır. İçi böyle yumuşacık. Çok güzel ya. Bir anda o tarçın lezzetini alıyorsun. Muhteşem bir uyum gerçekten. Şöyle karamelli olana batıracağım. Oo. Büyük keyif ya. Şöyle soslarını koyacaksın. Böyle afiyetle tüketeceksin. Çok iyi. Şöyle beyaz çikolatalıya batırıyorum. Of. Büyük keyif ya. Gerçekten büyük keyif bu. Şöyle fıstık ezmesine batırıyorum. Bunun daha yoğun bir kıvamı var. Bunu çok merak ediyorum yakışacak mı diye. Oo. Size şöyle söyleyeyim. En fazla bu güzel olmuş ya. Bunda çok güzel gitti. Aslında bunu ne yapıyorsun? Çikolatalı sosa batırıp batırıp yiyorsun ama ben farklı alternatifler denedim. Şimdi en son asıl olması gereken, evet, tutuyorum. Bunun da tadına bakacağım. Şu klasik olayı da çok güzel. Çikolata sosu da efsane yakışıyor. En büyük favorim bu oldu. Sonra bu oldu. Diğer üçü de güzel olmuş ama bu ikisi benim favorim. Özellikle şu var ya, ayrı güzel olmuş ya. Farklı bir kategori. Arkadaşlar çok pratik bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Ben yemeye devam ediyorum. Diğerlerini de pişireceğim zaten. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.